Herkese merhaba arkadaşlar. Ediz Gürel oyunuyla karşınızdayım. Bu oyundan sonra Kasparov serisine başlıyorum. Hazırsanız oyuna geçelim. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, at C6, fil B5, Rossolimo atak, atı kırarak rakibinin piyon yapısını bozmakla tehdit ediyor. Siyahlar bunu vezir C7 ya da vezir B6 hamlesiyle engelleyebilirdi. E6, piyon yapısının bozulmasını önemsemiyor. D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. Fil alır C6, B alır C6. Ediz'in piyon yapısı daha sağlıklı olduğu için oyun sonuna geçildiğinde Ediz'in avantajı olabilir ama rakibinin de fil çift avantajı bulunuyor ve yarı açık B dikeyine sahip oldu. D3, D4 sürülseydi siyahlar hem C dikeyindeki dublesinden kurtulurdu hem de fil çifti olduğu için oyunun açılması siyahların işine gelirdi. At E7, at F6 yapılsaydı Ediz E5 sürüp tempo ile atı isterdi ve merkezden alan kazanırdı. At BD2, at C4'e bakış atıyor. Vezir C7, H4. Ediz şah kanadından atak başlatıyor. At F8 filinin gelişimini engelliyor. G6 fil G7 ile fianchetto yapısı oluşturulursa Ediz'in şah kanadı atağı çok hızlı kalacak. E5. Rakibinin E5 sürüşünü fiziksel olarak engelledi. H5. Fırsat bulursa H6 ile rakibinin şah kanadında zayıflıklar oluşturacak. H6. Ediz'in H6 sürüşünü engelliyor. Siyahlar fırsat bulursa D5 ile konum açmaya çalışacak. Vezir E2, D5 yapılırsa E alır D5'ten sonra Ediz E5'i kazanır. D6, C5 ve E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. At C4, filin çaprazını açtı ve E5'e yükleniyor. At G8, at filin çaprazını kapatıyordu. At H2, F dikeyindeki piyonun önünü açtı. At F6, at çok fazla tempo harcasa da doğal gelişim karesine yerleşiyor. Konum kapalı olduğu için tempo açık oyunlardaki kadar önem taşımıyor. F4, F piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E alır F4 yapılırsa siyahlar merkez piyonundan vazgeçmiş olur. Ayrıca Ediz fil alır F4 ile tempo ile filini geliştirirdi. Fil E6, F alır E5, D alır E5. Değişimler sonunda Ediz yarı açık F dikeyine sahip oldu ve siyahların C dikeyinde ayrık duble piyonları oluştu. Fil D2, fil C3 gelip E5 olan baskıyı artırmak istiyor. At D7, at E5'i desteklerken F piyonunun dikeyini açıyor. At F3, E5'e olan baskıyı artırıyor. Fil E7, roku hazırladı. Fil A5, rakip vezirin konumunu kötüleştiriyor. Vezir B7, fil C3. Direkt fil C3 de gelebilirdi ama fil A5, fil C3 oynayarak rakibinin vezirini kötü konumda bırakarak tempo kazanıyor. E5 istek altında. F6, at H4, zayıflayan G6 karesine bakış atıyor. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirirken kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. B3, yarı açık B dikeyinden piyona gelecek baskıları engellerken C4 atının desteğini artırdı. At B6, fırsat bulursa at alır C4 ile Ediz'in piyon yapısını bozacak. Ediz bu atı alırsa siyahlar yarı açık A dikeyinden kalesini aktifleştirir ve piyonları artık daha güçlü olur. At E3, piyon yapısının bozulmasına müsaade etmiyor. C4, rakibinin piyon yapısını bozmak ve dikeyleri açmak için yapılan bir piyon fedası ayrıca C5 karesinde yer açıyor. D alır C4, Ediz bir piyon öne geçti. Fil C5, ata baskı uyguladı. Piyon fedası sonrasında siyahlar taşlarını aktifleştiriyor. At F5, şah H7, G dikeyinden gelebilecek saldırılara karşı önlem aldı. Kale H3, kale G3 gelip G7'ye hücum etmek istiyor. Kale Fd8, F8 karesinde fili için yer açarken rakibin başlattığı şah kanadı saldırısına karşı bilinçli bir piyon fedasıyla D dikeyini açmıştı. Ardından kalesini bu açık hatta yerleştirerek
merkezde aktif taş oyunuyla karşı oyun üretmeye çalışıyor. Kale G3, kale alır G7 ile veziri kazanmak istedi. Fil F8, vezir G4, G dikeyinden baskıyı artırdı ve fil alır E5 fedasını hazırlıyor. Siyahlar boş bir hamle yaparsa örneğin A6, fil alır E5, fil alır F5 yapılırsa vezir alır F5 tempo ile gelecek. F alır E5, vezir G6, örneğin şah H8, vezir alır E6. Edis piyon önde verdiği taşı geri alır ve şah kanadı saldırısı daha etkili bir hale gelirdi. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir G4, vezir F7, vezir fili destekliyor ve şah savunmasına geliyor. Kale D1, açık D dikeyinde rakibini karşıladı. İlk önce rakibinin karşı şanslarını azaltmak, sonrasında saldırısına devam etmek istiyor. Kale alır D1, vezir alır D1, birer kale değişildi. Kale E8, vezir G4, vezir D dikeyinden ayrıldığında kale D8, kalesini açık D dikeyine yerleştiriyor. At G6, at ileri karakola yerleşti. Kale D7, kale 7. yataydan savunmaya destek verirken aynı zamanda açık D dikeyinde oluşabilecek karşı saldırı fırsatlarına da her an hazır bir konumda bulunuyor. Fil D2, Ediz'in tüm taşları şah kanadı saldırısı için hazır halde. At C8, at oyunun kritik bölgesinden uzak kaldı ve şimdi hızla olay yerine dahil olmaya çalışıyor. At alır H6, çift ünlem. At ve vezir istek altında. At alınırsa G alır H6, at alır F8, şah H8'e kaçarsa at alır E6 var. Vezir alır F8, vezir alır E6. Verdiği aleti piyon önde geri alırdı ve rakibinin şahını iyice zayıflatırdı. Nerede kalmıştık? At alır H6, fil alır G4, at alır F7, at alır F8, şah kale çatalı var. Bu yüzden kale alır F7, kale alır G4, Ediz at alır H6 fedasıyla birlikte bir piyon daha kazandı. At B6, kale G3. Şah kanadı saldırısı amacına ulaştı. Ediz yeterli avantajı elde etti. At D7, kale D3. Ediz kalesini açık D dikeyine getiriyor. D dikeyinin kontrolünü ele geçiriyor ve rakibi oyunu terk ediyor. Ediz'in şu anki isteği kale alır D7, kale alır D7 sonrasında at alır F8 ile şah kale çatalı atmak. At bir yere kaçarsa Ediz kale D8 ile 8. yataya inecek. Siyahlar 2 piyon geride ve baskı altında, yapılacak bir şey olmadığını gören siyahlar oyunu terk etti. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale D3. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.